Sadece tırnak altı DNA'sı var. Bu zamana kadar neden hiçbir kimseyle eşleşmedi? Oradaki eksiklik neydi ya da ihmal var mıydı? Şimdi şöyle söyleyelim. Çağla Tuğaltay davası 26. yılına girmiş bir dava. Ve üzerinde yayın yasağı var. Belgelere ulaşamıyorsunuz. Çağla Tuğaltay davasına benim müdahil olma sebebim, bilgilerimi paylaşmam, kamuoyuyla paylaşma sebebim, otopsisini yapan hekim benim. Yani Adli Tıp Kurumu'nda o dönem çalışıyordum. Otopsisini ben yaptım. Tabii ki sadece ben yapmadım. 3 kişilik bir ekip var. Ekip halinde. Ama esas sorumlulardan birisi benim. Zaman aşımını durdurmak için 20. yılda, 2020 yılında çeşitli televizyon kanallarından, isim verebiliriz herhalde, Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'yla işte söyleşi yaptık. Verileri değerlendirdik. Zaman aşımını durdurmaya yönelik girişimlerde bulunduk. Şimdi ben otopsisini yapan bir hekim olarak 20 yıl sonra tekrar raporu değerlendirdiğimde iki şey söyledim. Birincisi, katilin solak olabileceğini söyledim. Boyun bölgesindeki kesinin sonundaki kuyruktan yola çıkarak bunu söylüyoruz, yorumluyoruz. Kesin değil, %100 değil ama %70-80 gibi bir oranda, genellikle böyle yüksek oranda solak olabileceğini söyledim. İkinci noktada kullanılan bıçağı da söyledik. Nereden söyledik? Hani hep söylüyoruz ya, vücut kayıt tutar, beden kayıt tutar, cesetler konuşur diye. İşte vücuttaki bıçak izlerinden, o izlerin 2 tane bıçak izi daha var. Bir ekmek bıçağıyla olduğunu söyledik. Yani bir tarafı keskin, bir tarafı künt bir bıçakla olduğunu söyledik. Diğer nokta DNA meselesi, tırnak altındaki DNA. Bu da çok tartışıldı. Efendim niye sadece bir tırnakta çıktı da işte diğer tırnaklarda çıkmadı? Yani eğer boğuşmaya bağlı olsaydı öbürlerinde de çıkardı. Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Artık klasik oldu ama yineleyeceğim, tekrarlayacağım. Bazen çok düşük olasılıklar %100'e tekabül edebilir. %100'e karşılık gelebilir. Önemlidir. Tırnak altında bir biyolojik materyal varsa, cilt parçası olabilir, bu kıl kökü olabilir, bir materyal varsa bu boğuşmayı gösterir. Mücadeleyi gösterir. Yani biz sizle tokalaşsak birbirimize DNA geçişi olmaz. Ama mücadele olursa o zaman tırnak altındaki o epitel parçası, cilt parçası, oradaki bir DNA bizim için çok önemlidir. Ha, bu DNA'nın çıkması, ki bu DNA da bir erkeğe ait. Otozomal DNA dediğimiz, YSTR dediğimiz, yani erkek cinsiyeti gösteren bir DNA. Önemli bir bulgu. Ha, bu katili gösterir mi? DNA var diye katil anlamına gelmez. Ama önemli bir delildir. O kişinin bunu açıklaması gerekir, nasıl oraya bulaştığını. Yani o nedenle bu DNA meselesi önemli. Yani ben DNA'ya inanmıyorum. DNA beni bağlamaz, bilmem ne. Sizi bağlamayabilir ama bilir kişilik açısından, hukuk sistemi açısından, mahkemeler açısından çok önemli bir delildir. Yani o delil önemli bir delil. Yani şimdi solak olduğunu varsayarsak, yani sizin tahmininize göre, ama belki de yatağın üstüne yatırdı, farklı bir şekilde kesi yapmaya çalıştı. O zaman da sağak da olabilir mantıken düşündüğümüzde. Hani yatağı, çünkü o yatış pozisyonu var ya, bir görseli üstü kapalı olarak maalesef görmek zorunda kaldığımız, o çok acı ama orada mesela belki de yayın yasağı var ama fotoğraflar bazı işte YouTuber diyelim, işte sosyal medya kullanıcı tarafları X tarafından platformunda maalesef falan vardı. yayınlandı. Yani bu da hiç doğru değil. Beyaz TV'de de yayınlandı. Geçtiğimiz Ben günlerde. yayın yasağının kalkması taraftarıyım. Çünkü artık kamuoyuna mal olmuş, toplumsallaşmış bir olay. Herkes bunun çözülmesini istiyor. Ve çözülemediği zaman da herkes dedektif oldu, herkes adli tıp uzmanı oldu, herkes emniyetçi oldu, polis oldu, jandarma oldu. Bu iyi bir şey değil. Mesela bacağı da yayınlandı Beyaz TV'de. Bacak kısmı, hatta o Rütük'ten ceza aldı sanırım. O bacağını gösterdikleri için. Çünkü sonuçta hoş bir görüntü değil onu o şekilde vermek. Yani özel şeyler bunlar. Bir de kamuoyunun bunları görmesi, bilmesi, değerlendirmesi gerekmiyor. Diyebilirsiniz ki o zaman siz niye bunları açıklıyorsunuz? Bazı bilimsel verilerin, bilimsel gerçekliklerin, adli tıp gerçekliklerinin de toplum tarafından bilgilenmesi gerekiyor. Ben buna adli tıp okuryazarlığı diyorum. Ben bu okuryazarlığı hizmet etmeye çalışıyorum. Yoksa şimdi mesela bu sizinle olan yayından sonra da bir kısım işte aileye yakındı efendim, yok bilmem karşı taraftaydı, yok bilmem şu avukatın tarafıydı gibi bir takım linç şeyleri başlıyor.
Ben hiçbir taraftan değilim. Bilimsel gerçeklik neyse onun ortaya konulması, cinayetin çözülmesi, Çağla Tuğaltay'ın katil ya da katillerin bulunmasından yanayım. O taraftayım. Onun için bu yayınlarda bildiklerimi anladığım ve bildiğim kadarıyla yorumluyorum. Evet, çünkü insanların da 26 yıl olunca artık böyle sinir uçlarıyla oynuyor insanların, yani dosya onun için bir an önce hani yetkililer tarafından çözülsün istiyorlar. Burada da biz teknik olarak aslında bir adli tıpçı ne yapar? Otopside nasıl süreç işliyor? Hani bunları merak ettikleri için izleyicilerimizin cevapsız kalsın istemiyoruz, ama şimdi mesela anlattığınız olayda hani bu tırnak içi DNA dedik ya hocam. O zaman Tırnak orada altı. şey oluyor. Tırnak altı mı diyoruz? Tırnak altı. Evet. O zaman şöyle mi düşünmeliyim? Mesela şöyle bir boğuşma olmuş o zaman, değil mi? Tırnak altına geçebilmesi Yani için. işte mücadele olmuş. Yüzünden olabilir, vücudun başka bir bölgesinden olabilir. Onu destekler. Yani biz o nedenle cinsel saldırı olgularında, bu tür şüpheli ölümlerde tırnaklarını mutlaka alırız, kişilerin keseriz. Altında biyolojik materyal ararız. Varsa bu bizim için değerli bir veridir. Vücudun diğer bölgelerinde bulma şansımız yoktur. Bu mücadeleyi gösterir. Yani çok önemli delildir. Özellikle cinsel istismar vakalarında da sık buluruz. Yani ölümle sonuçlanmayan cinsel istismar vakaları geldiğinde de tırnak altından mutlaka tırnaklarını alıp materyal incelemesi yaparız. Mesela benim aklıma bir diğer dosya geliyor. Bu şimdi yine bir çok ağır bir kadın cinayeti. Ayşe Tokyaz, hatırlayacaksınız, Cemil Koç Evet. tarafından. Önce çok şiddetli bir şekilde darp edilmiş. Sonrasında öldürme eylemi gerçekleşmiş. Mesela çünkü eğer öyle bir şey varsa genelde baktığımızda haberlere, ben bir gazeteci olarak sadece haberlerde gözlemlediğim kadarıyla hep öncesinde bir darp oluyor. Böyle bir cinayet girişimi öncesinde bir darp oluyor. Ama Çağla'da mesela bedeninde böyle bir darp belirtisi, bulgusu var mıydı? Darp bulgusu hatırladığım kadarıyla yok. Daha çok işte kesiye ait bulgular var. Boğazın kesilmesine ait. Bir de 2 tane bıçak yarası var. İşte bıçaklarında dediğim gibi ekmek bıçağı dediğimiz bir kenarı keskin, bir kenarı künt bir bıçakla gerçekleştiği söylüyoruz. Çünkü oradaki yaranın şeklinden yola çıkarak. Sizin biraz önce bahsettiğiniz hani yatırılarak şu şekilde kesilebilir gibi bir şey. Hani uygulama göstermek istemiyorum ama. Evet. Yani boğaz bölgesinin kesilmesi genellikle hani ön taraftan böyle şu şekilde kesmek çok olanaklı değildir. Daha çok kişinin arkasına geçip işte sağ aksa sağ eliyle, sol aksa sol eliyle boynun kesilmesine dayanan bir eylem şekli. Ve bu eylem şeklinde de yaranın sonunda oluşan kuyruk dediğimiz bir yapı var. Çizik şekli. Biz oradan bunu yorumluyoruz. Mesela şunu da soruyorlar. O zaman raporunda niye yazmadın? Rapordan bu niye yazmıyor? Çünkü %100 bu bir sol elle yapılmıştır diyemeyiz. Çünkü bunun istisnaları da var. Bunu yorumluyoruz. Evet, o yüzden O neden? sordum. İstisna olabilir mi diye. Belki de hani tam tersinden de olabilir mi diye. Yoksa %100 sol olma Tam ihtimali. tersinden olsaydı o zaman diğer tarafta kuyruk olurdu. O zaman da derdik ki sağlak birisi yapmıştır bunu. Peki mesela sonrasında şu haberlerde bu da çıkmıştı. Mesela evin temizlenmesi, siz olay yerine de gidiyorsunuz herhalde, incelemelerde yapıyorsunuz. Adli tıpta gidiyor diye biliyorum. Şöyle, olay yeri incelemeyi daha çok olay yeri inceleme ekibi gidiyor. Eğer ölüm Gerekirse gerçekleşmişse, ölüm söz konusuysa o zaman bir adli tıp uzmanı da olay yerine gidiyor. Ölüm muayenesini gerçekleştiriyor ve daha sonra kişi otopsi yapılmak üzere otopsi merkezine alınıyor. Uygulama bu şekilde. Evet. Şimdi hocam mesela evin temizlenmesi iddiası. İşte hani evde babanın olay yerine girmesi, sizin dediğiniz yine olay yeri bozulur. Kimseyi almamaları gerekiyordu. Evet. Kişilerin hataları kurumlara bağlanamaz, ama orada bireysel bir memurun yaptığı bunu ihmal olarak görüyor musunuz, babanın eve alınmasını? Yani tabii ki olayın hani dinamikleri farklı oluyor. Yani kişileri belki engelleyememiş olabilirler. Hani o öyle bir eylem gerçekleşti. İşte herkes koşturuyor falan ama biraz önce söylediğimi yineleyeceğim. O sarı bantlar, olay yerine girilmez bantları fantastik bir öge unsuru olsun diye çekilmiyor. Yani o bantları çektikten sonra içeri uçan sinek bile girmemesi lazım. O kadar net. Giremez yani. Ailenin annesidir, babasıdır, dayısıdır, amcasıdır, işte ne bileyim validir, milletvekilidir, belediye başkanıdır. Giremez. Eğer giriyorsa olay yerinin kontamine edilmesi, kirlendirilmesi söz konusudur. Her polis de giremez.
Olay yeri incele. Yani orada kim sorumluysa o girer ve buna da Cumhuriyet Savcısı karar verir. Savcının dışında kimse oraya gidip orayı yönetemez. Oranın bir yöneticisi var. Yöneticisi de bu Evet. çok net. Eğer yapılıyorsa, giriliyorsa bu bir kontaminasyondur. Olay yerinin kirlenmesidir. Kirlenen olay yerlerinde de delilleri siz sadece oradaki delilleri de yok edersiniz. Alırsınız. Örneğin ayakkabınızla bastınız. Oradaki delili alır, ayakkabınızla başka yere taşırsınız. Ya da sizdeki delilleri oraya transfer edersiniz. Evet. Edmund Lockhart diye bizim bir ustamız var, üstadımız var. Diyor ki her temas iz bırakır. Her temas iz bırakır. Önemli olan bu izleri bulmak, değerlendirmek, yorumlamak. Bizim işimiz bu. Ama siz olay yerini kirlendirirseniz bu izi bulma şansınız yok. Narin davasını hatırlayın. Daha ceset bulunmamıştı. Yaklaşık 1500-1700 kişiyle arama yapıldı. Hatta bir Türkiye genelinde yayın yapan bir televizyon kanalında yine olayı yorumluyorduk bu şekilde. Spiker arkadaşımız dedi ki ya hocam dedi şu anda işte canlı yayın bağlandılar, oradaki arkadaş söylüyor 1700 kişiyle arama yapılıyor, nasıl değerlendiriyorsunuz dedi. Ben dedim ki böyle arama yapılmaz, böyle sadece olay yeri kirlenmesi, kontaminasyon yapılır, yanlış bir uygulama dedim yani. 2 ya da 3 kişi olabileceği iddiaları vardı. Sizce böyle bir ihtimal var mı genel olarak bakıldığında? Sizin yorumunuzu merak ediyorum. Yani eylemi 2 kişi biri de yardım etmiş olabilir mi? Bu kişide suçlular mı var yoksa tek bir kişi mi yapmıştır bunu? Şimdi ben genelleme yapmaktan kaçınırım ama bu olayın özeline baktığımızda hani dedik ya ekmek bıçağı kullanılmış. Yani birden fazla kişi olsa bile eylemi yapan kişinin bir kişi, aynı kişi olduğunu düşünüyorum ben. Yani o boğaz bölgesinin kesilmesi, 2 tane de bıçağın olması aynı kişi tarafından aynı nesneyle, aynı bıçakla gerçekleştiğini düşünüyorum. Çünkü o zaman vücudun başka bölgelerini bir arkada, önde farklı lezyonlar saptamamız gerekirdi. Ben tek Evet. yapıldığını düşünüyorum. Mantıklı evet. O zaman biri tutardı, onun el izi olurdu falan filan. Bir de bu boğuşma gibi bir şey olurdu değil mi? Bir de şimdi olay yeri kan lekesi model analizi dediğimiz yöntemler var. Dexter dizisini bilirsiniz. Mutlaka izlemişsiniz. İzlemediyseniz de duymuşsunuz. Biliyorum. Kan lekesi model analizi. Yani bir cinayet sonrası, cinayet mahallinde, olay yerinde kanların sıçrama şeklinden yola çıkarak biz olayı rekonstrükte ederiz. Yani olayı yeniden canlandırırız. Hani filmlerde falan olduğu gibi. İşte şu pozisyonda şöyle oldu. Sırtı dönüktü. İşte kan böyle sıçradı. Onları saptayabiliriz. Buna olay yeri rekonstrüksiyonu diyoruz. İşte olay yeri incelenirken iyi bir video kayıt, iyi bir fotoğraflama. Yani olay yerinin fotoğraflaması da sıradan bir kişinin yapacağı iş değil. Bu konuda da şimdi mesela olay yeri incelemek gibi çok gelişti Türkiye'de. Artık burada her polis olay yerinde çalışamaz. Bu eğitim almış kişiler yapar. Bunlardan yola çıkarak da bir takım analizler, yorumlamalar yapma şansımız yok. %100 olmasa bile bu şansı veriyor. O nedenle o fotoğraflar, olay yerinin kayıtları çok değerli. Şimdi onları bilmediğimiz için o konuda da mesela ben yorum yapamıyorum. Hani birden fazla kişi mi vardı dediniz ya. O kanların dağılımından yola çıkarak da bunları yorumlayabiliyoruz. Ama ben fotoğrafları çok yeterli bulmuyorum. O nedenle bu soruya hani net yanıt veremiyorum ama bıçak işte tek bıçağın kullanıldığından yola çıkarak ben tek kişi tarafından yapıldığını düşünüyorum. Peki tabii şu anda bıçak bulunmuş olsaydı, yani suç aleti bulunmuş olsaydı belki de daha kolay olacaktı. Daha hızlı bir şekilde sonuca ulaşılacaktı. Ama suç aleti bulunamadı. Sadece o bıçak kütüğünün üzerinde parmak izleri olduğu söylenmişti. Mesela oradan herhangi bir sonuç çıktı mı incelemede? Benim hatırladığım kadarıyla parmak izi saptanmadı. Yani bir parmak izi, bir hani dışarıdan birilerine ait bir parmak izi yok bildiğim kadarıyla bıçaklarda. Ya işte mesela bana burada olay yerinde hiç parmak izinin çıkmaması da insanların bence aklında soru işareti oluyor. Ev temizlenmiş mi sorusu geliyor akıllara. Yani çünkü diyorsunuz ya mesela evin temizlendiğine yönelik bir veri, öyle bir hani açıklama ben duymadım. Evet, böyle bir şey duymadım. Yani sadece son zamanlarda 2024 yılında ifade vermeye giden Reyhan teyze babayı balkonda elinde bıçakla kanlı bir şekilde gördüğünü söylüyor. Sonrasında yalnız apartmana indiğinde mesela burada geçen gün Beyaz TV'de programa bağlayan alt komşu, Gülnur Hanım'la arası iyi olmayan alt komşu söylemişti. Hemen kapıyı açtım. Yukarı çıktıktan sonra çok tedirgindi ama elleri falan temizdi dedi. Bir başka beyanda da emniyette ellerini yıkadı deniyor.
Şimdi şöyle, dosya üzerinde yayın yasağı olduğu için bunların hepsi şu anda tamamen hani fantastik üretim gibi oluyor. Bilmiyoruz. Örneğin DNA incelemesi, işte hani bir otozomal DNA'dan bahsediyor. YTR incelemesi, işte Yasin Ç, şu bu falan, hani isimler geçiyor ya. Örneğin işte oğlu ve babadan örnek alınmadığı da iddia edildi. Sonra ortaya çıktı ki aslında alınmış, oğlundan alınmış ve YSTR uyumlu olmadığı ortaya çıktı. Yani o nedenle bunların hepsi bizim kuşkularımızdan, daha doğrusu kamuoyunun, sosyal medya kullanıcılarının kuşkularından ve bir şeyler bulma çabalarından kaynaklanıyor olabilir. Dosyayı görmemiz lazım, içeriğini görmemiz lazım, dosyanın tüm unsurlarını görmek lazım. Yani yoksa bazen küçük bir ipucu, orada geçen bir cümle sizin perspektifinizi değiştirebilir. Tek Onu, umudumuz kısıtlılık kararının kalkması aslında. Yani evet, yani Narin dosyasında olduğu gibi veya diğer dosyalarda olduğu gibi kalkar umarım. kaldırılması ve paylaşılması gerekiyor, özellikle ilgili kurumlarla. Eğer şimdi hani yeni bir ekibe teslim edilip yeniden bir araştırma başlayacaksa bu da değerli olur diye düşünüyorum. Çünkü irade çok önemli. Adalet Bakanı'nın açıklaması önemli. Hiçbir cinayet faili meçhul kalmayacak. Mutlaka aydınlatacağız diyor. Eğer bu gerçekleşirse kamuoyu da rahatlar, hepimiz rahatlarız. Fail çok güzel temizleyerek ayrılmış olay yerinden. Çünkü luminol incelemede temizlenmiş bir koridor görüyoruz. Bundan kaynaklı. Bir de bu Faysal ve Kemal'in profili eğer anlattıkları doğruysa, yani mesela Hasan Bey ile kızı Gökçe'nin hani mağdur olma ihtimallerinden bahsedildi ya, siz aşağıda yasaklı madde kullanıyorsunuz, kokudan rahatsız oluyoruz, kızımız var bilmem ne. Bunun da Esra Hanım şunu iddia etti, bir gün önce olmuş hatta bu kavga falan diye söylendi. Neyse, oradaki profil şu, yani bir gizli saklı bir şey yapmıyor. Gelip dan kapıya vuran. Çünkü kafası güzel insan genelde ne yaptığının hesabını kitabını yapmaz. Ulu orta yapar. Ama Çağla'nın cinayetinde benim fikrimce katil içerideydi. Bir şekilde girişin yolunu bulma. Ya anahtar ondadır ya da zaten ev ahalisinden birisidir ya da ev ahalisinin bir arkadaşıdır, bilemiyorum artık. İçeride durma, sabırla Çağla'yı bekleme, öncesinde konuşma ve bir şekilde tek hamleyle ne yazık ki Çağla'yı katletme gibi bir durum var. Dolayısıyla uyuşturucu madde tesirinde olan birisinin profili yok. Ve Faysal ve Kemal'de araştırıldığını görüyoruz. Çünkü neden? Dosya içerisinde bizim de inceleme şansımız olduğu bir evrakta babaanneleri o sene bir dilekçe vermiş. Polis sürekli bize geliyor gidiyor neden diye. Demek ki polis de bunun farkındaymış ki üzerinde durmuş. Bir de yayınlara katılan Gürol diye bir beyefendi vardı. Evet. Biraz onun anlattığına değinelim. Sonuç itibariyle zemin katta ya da bodrum katta bu yasaklı madde kullanıldığını aslında birkaç kişi teyit etmiş oldu. Onunla ilgili bir şeyim yok. Her aslında bu yasaklı maddeyi kullanan da suça eğilimli diye bir şey yok, katil olacak diye de bir şey yok. Tabii ki sıkıntılı profiller, o da ayrı bir konu. Sadece şunu söyleyeceğim. Şimdi mesela işte bu Gürol'un anlattıklarına bakarken şunu da değerlendirmek lazım. Elbette ki herkesin ne biliyorsa ya da ne hatırlıyorsa öğrenmemiz gerekiyor. Ama Gürol dinlerken de ben o kişinin şu söylemlerine çok dikkat ettim. Ben o dönemi hatırlamıyorum diyor açıkça. Çünkü rahatsızlıkları olduğunu, o dönem bende yok diyor adam. Yani o dönem bende yok diyen bir insandan nasıl sağlıklı bilgi alabiliriz? Şizofreniyim dedi zaten, askerde bu teşhis konulmuş. Evet, şizofreniydim diyor. İşte kulağıma ne dedi? İşte yani bir robot mekanik gibi bir şey savaşıyordum diyor kendi kafa dünyamda. Böyle garip garip şeylerden bahsediyor. Şimdi bir halüsinasyon var. Onun dışında zaman kavramı yok kendisinde. Yani 90'ları anlatıyor, 2000'leri anlatıyor, Çağla'nın öldüğü günü mü anlatıyor, anlaşılmıyor da yani. Şu an kendini ifade edebilse de 2000 dönemi onun için karanlık. Açık açık söyledi. Ben o dönem iyi değildim, kendimde de değildim diyor. Dolayısıyla tanıklığı onun da çok sıkıntılı ve sağlıksız. Tarihleri de karıştırıyor. Daha sonra ithamda bulunduğu
Bir Serdar diye birisi vardı, o bağlandı. O diyor mesela yanlış hatırlıyor. Ben diyor 2009'da açmıştım o dükkanı falan dedi. Bunların hep birlikte değerlendirilmesi lazım. Ben izliyorum yayını tabii ki. Hiçbir şey kaçırmamam lazım. Takdir ettiğim ya da sevmediğim kim varsa Çağla'yla ilgili bütün yayınları izliyorum. Diyorum ki ya bir bilgi belki elde edersem işime yarar diye. Mesela bu Gürol Bey'in bir konu benim çok dikkatimi çekti. Bir dahaki sefere siz de bu konuda dikkatli olun. O günle ilgili özellikle Esra Hanım ne hatırlıyorsun diye sorduğunda onun üzerinde durmadılar mesela. Ben üzerinde durmalarını beklerdim. Çünkü o günle ilgili çok önemli bir şey söylüyor bence. Evet. Şöyle bir şey hatırlıyorum dedi cinayetin işlendiği günden için. Arka tarafta dedi Gecekondu'ya yakın bir yerde mi dedi, o kısmı tekrar izleriz. Oturan sarışın bir çocuktan bahsediliyordu dedi. Böyle olunca sarışın aklımıza yine Çağla'nın o dönemki erkek arkadaşı Hüseyin geliyor. Gürol acaba onun başkaları tarafından da görüldüğünden mi acaba bahsediyor diye ben de düşündüm. Onların tabii ki hepsinin incelenmesi gerekiyor. Bir konu daha var. Yani siz buyurun. Siz lütfen devam edin. Sorayım sonra, kafanız karışmasın. Bir konu daha var, çok önemli. Hani herkesin araştırılması gerekiyor ya. Gürol'un ben DNA veririm demesi çok önemli. İşte o Bodrum kata kim gitti geldiyse tabii ki onların da DNA vermeleri çok önemli. Burada bir çocuk cinayeti söz konusu. Şöyle bir şey vardı. O söylentide mi kaldı? Ben tam emin değilim. Çünkü Pınar Hanım'ın işlediği dönemde bu yayınları TGRT Haber olması lazım. Katıldığı bir X odasında bir şeyden bahsettiğini hatırlıyorum ben. Yayınlara da katıldı. Tolga Demir diye bir kendini YouTuber olarak tanıtıyor ama bu kişi bir dönem bir Muhabir TV isimli yayın kuruluşunda oranın muhabiri olarak ilan edilen bir kişiydi. Daha sonra yollar ayrıldı diye bir açıklama yapıldı kurumun avukatı tarafından. Ya bu kişi bir dönem ben Çağla'yla telefonlaşıyordum diye mi anlatmış birilerine? Yani o tarihlerde 20'li yaşlarda, Çağla 14 yaşında. Bu kişi hala bu cinayeti böyle yakından takip etmeye çalışıyor. Şunu da biliyoruz. Bu kişi tanık Reyhan'ı arıyor ısrarla. Sürekli kapısında, hatta tanık Reyhan'ı korkuttuğunu da biliyoruz hal ve hareketleriyle. Kapısına dayanma gibi hareketleri de var bu beyefendinin. Onun dışında sürekli apartmanın oralarda. Şimdi annesi de şeyden bahsetti ya, Gülnur Hanım bunu hiç düşünmüyorum. Yani benim kızımın son yayında bahsetti. Dedi ki Çağla'nın tam da eve geldiği saatlerde telefon aramaları oluyordu. Yani bunun acaba bu kişiyle bir alakası olabilir mi? Bu kişi yayına geldi, Reyhan'la ilgili sen bana öyle dememiştin, böyle demiştin diyor da bu kişi de DNA vermeli bence. Ve bu söylentiyi, bak söylenti de olsa hiç önemli değil, dikkate alınması lazım. Çünkü Esra'nın en ufak söylentisinde bile böyle büyüte büyüte anlatıyorlar ya, kişilerle ilgili, tanıklarla ilgili. Evet. Bence mesela Tolga Demir'in de bir DNA örneği vermesi lazım. Ve bu hakkındaki söylentiye de bir açıklama yapması lazım. Doğruysa doğru, yalansa yalan. Çağla ile o dönemde konuşuyor muydu bu şahıs? Biz bilelim. Bir de yayına Volkan diye bir kişi bağlandı. Bu Volkan'ın 2021 yılında Google'a yazdığınız zaman, geçen de biraz bahsetmiştik, yeni bir tanık diye kamuoyuna sunulduğunu biliyoruz. Bunu herkes hatırlıyor. Bu Volkan isimli bir şeylere şahit olduğunu iddia eden ihbarcı olarak mı geçiyor, tanık olarak mı geçiyor, dosyadaki hukuki pozisyonu tam bilemiyorum. Çünkü CİMER'den bir başvuru yapmış bu kişi önce. Daha sonra Cumhuriyet Savcısına gidip ifade verdiğini söylüyor. Şimdi bu kişi X odasında bir dönem, biz hatırlarsanız böyle aralıksız canlı yayınlar yapıyorduk kamuoyu toparlamak için. Evet. O bizim katıldığımız odaya gelmişti. Olayı ondan dinleme şansımız olmuştu. O gün anlattığı şeyle bugün anlattığı şey arasında dağlar kadar fark var. O gün anlatırken, hatta o yayının kaydı duruyor birçok arkadaşımızda, bakabilirler. O gün olayı anlattığı konuyla şimdiki farklı. Mesela yine o zaman bir kadından yine bahsetti. İşte lüks bir araçla 2-3 tane beyefendi geldi. Sanki Çağla'yı kaçırmak için eve girmişler, kızı öldürüp çıkmışlar, eli yüzü kanmış.
Orada şöyle bir şey vardı. Bu sefer onu anlatmadı. İşte o kadın demiş ki güya bunu kaçıramadıysanız bak karşı balkonda birisi daha var. Oraya gidin gibi bir şeyde bulundu. Aa, hı hı. Evet, evet, bir de çok sıkıntılı hareketleri var. O da şöyle yayın açıyor. Çağla'nın annesine sövüyor, babasına sövüyor. Yani çok hakaretler de eden bir insan. Çağla'nın vefatıyla ilgili de çok hatırasına da hakaret edecek derecede kendi başına yayın açıp böyle konuşan. Onun dışında yani bir şey gördüyse bile düzgün anlatamayan bir insan. Öyle söyleyeyim. Bir de bu Volkan isimli şahsın da böyle garip garip ithamları var insanlara karşı sosyal medyasında. Hı Mesela hı. hani ben geçen bu yayın yani bunu Beyaz TV'de de dile getirmiştim. Mustafa Şekeroğlu aslında Çağla dosyasını uzun dönem daha biz incelemeden önce dosyayı elden alıp inceleme şansı olan bir gazeteci. Şimdi kendisi ne vekaleten bana bir tepki geldi ama işte o Çağla'nın bedeninde sperm bulunduğuna dair bir yalan haber yapıldı ve o yalan haberde kendisinin ismi ne olduğunu söylemişti. İşte daha sonra işte onun ismi olmadığı gibi işte hakkında suç duyurusunda Biz, bulunacaklarmış. biz dün bunu Halis Dokgöz'e de sorduk. Canlı yayınımızdaydı. Hı hı. Özellikle bu iç çamaşırında herhangi bir işte var mıydı diye. Çünkü o otopsisine giren hekimlerden biriydi. Hatırlamadığını söyledi. Sadece kesi izini söyledi. 2 kesi izi olduğunu, solak ihtimali yüksek olabileceğini tekrarladı. Bazı detayları üzerinden yıl geçtiği için ve kısıtlılık olduğu için konuşmak istemiyor ama Hı hı. mesela herhangi bir vücudunda şu dikkatimi çekti. Dün mesela belki diğer yerlerde de söyledim bilmiyorum ama bedeninde herhangi bir morluk bir şey olmadığını Yok. söyledi. Darp izi yok. Sadece boğuşmaya dayalı tırnak altı DNA'sı var dedi. Bir de hani bu Tolga Demir'le bir telefon arkadaşlığı yaptığı konuşuluyordu Çağla'nın. Böyle bir iddia vardı. Ama hani dediniz ya telefon aramalarıyla ilgili Esra Ezmeci'de Gülnur Hanım'ın ara ara sessiz telefonlar gelirdi falan dedi ama daha önceden ben de izlediğim kadarıyla Serap Paköz'de böyle bir şeyin olmadığını babasıyla telefonla konuştuğunu söylemişti sanki. Ya o saatlerde babası arıyor dediği bir yayın da var. Ben onu da hatırlıyorum. Ama bu bilmiyorum ya bu Tolga Demir'in üzerine bir eğilinmeli diye düşünüyorum. E, Kendisi cevap verse daha iyi olur. Bir şeyler biliyor Kendisinden mu diyorsunuz? dinlediği, kendisinden açıklama dinlediğini ifade eden işte basın mensupları bu şekilde bir söylemde bulundu. Dedikodu olarak da yayılıyorsa bir açıklama yapması gerekiyor. Neyse hiç önemli değil. Ama bu Volkan konusu çok önemli. Çünkü Volkan'ın şöyle bir iddiası oldu. Bana hatta yayında onu da söyledi. 21 Nisan mıydı? O günü yayınlanmadı Çağla'yla alakalı kısım. Ama benim o günkü yayını izleme şansım oldu. Adam bunu sosyal medyada da yazdı. Yasak delil ama mesajlaşmaları olduğunu iddia edip bazı metinler Mustafa Şekeroğlu'yla bazı metinleri paylaştı. O zaten Mustafa Beyaz TV'ye Şekeroğlu'nun bir bağlandığında da iddiasıydı. söyledi. O O diyor ki yani Tolga diyorum pardon. Volkan diyor ki ben hiçbir şekilde İlkay'ı söylemedim. Bana İlkay'ı eklememi işte bir de bıçağı mı dedi eklememi Mustafa Şekeroğlu söyledi dedi. Yani benim anlamlandıramadığım şey bu adam niçin böyle bir açıklama yapıyor? Tolga'ya bakıyorum. Tolga da yine Muhabir TV isimli yayın kuruluşundaki bir dönem muhabirdi. Şeye geleceğim. Mustafa Şekeroğlu'nun ben yapmadım Çağla'nın bedeninde sperm vardı dediği aynı sayfada. Şunu diyorlar herhalde yani koca sayfada bir haber var. Haberin şurada 2 tane isim yazıyor. Bir tanesini zikredeceğim. Altta da Mustafa Şekeroğlu'nun. Herhalde haber 2'ye böldüğü için üstteki haberden benim haberim mi yoktu demeye çalışıyor. Anlamıyorum ama sonuçta siz meslektaşsınız ya uyarmanız lazım ya. Arkadaşım biz yanlış haber yapmışız. Bunu düzeltelim. Çağla'nın bedeninde aslında sperm yok. Çünkü bu haksızlık yani kamuoyunun haksızlık. Basın mensupları sizler toplumun hafızasısınız. Mesela tanık Nilgün Hanım'ın anlattığı kapıyı açtım Çağla'nın odasının kapısı kapalıydı. Oraya açtım baktım Çağla'yı orada göremedim. Hani uyuyakalmıştır diye girdim diyor. O kapı kolunda da mesela parmak izi yok. Hiçbir yerde parmak izi yok. İlginç bir şekilde. Yani bahsettiğim bu profil dokunduğundan şüphelendiği yerleri
temizlemiş de gitmiş yüksek ihtimalle. Yani dokunduğunu düşündüğü yerleri. Onun dışında sadece babanın söylediği alt kat otomatta benim elimin izi var, ben dokundum, benim elimden Çağla'nın akan kanları demesi dışında herhangi bir katile dair emare göremiyoruz. Bahsedilen işte bina girişinde bir leke var, kan olmayan. DNA içermeyen bir kan lekesi var. DNA içermemesinin birden fazla nedeni de olabilir o lekenin, o diğer lekenin, hani bina giriş koridorundaki. Bozulmuş da olabilir. Eski bir leke de olabilir. Bundan kaynaklı da belki DNA analizi yapılamıyor olabilir. Çünkü mesela şöyle örnek vereyim Çağla'nın dosyasından. Eksper raporunda PET'teki kan Çağla'ya ait olduğu tespit edilmiş ama 2013 tarihindeki raporda alınan örnek analize uygun değil. Neden? Bozulduğunu görüyoruz biz. Yani iyi korunamayabiliyor, anlatabiliyor muyum? Diyorlar ya çok iyi şartlarda korunuyor falan. PET'teki kan iyi şartlarda korunamamış. 2013'te benim elimdeki rapora göre kimin kanı olduğuna dair bir DNA incelemesi artık yapılamaz hale gelmiş. Daha sonraki raporlar aksi yöndeyse söyleyebilirler. İyi ki yine Reyhan Hanım da çıktı. Ben normalde bu kadar uzun kalmamasını tercih ederdim en azından. Ona tepki olsun diye arayanlar bile gerçekten ailenin kendi anlattıklarının farklı şeyini anlattılar. Farklı bir versiyonunu anlattılar. Şöyle ki yayında bunu konuştuk. Size de geçen konuştuk. Tekrara düşmemek için yapmayacağım, anlatmayacağım. Şimdi beraber mi ayrı ayrı mı geldiler mi noktası evet çok önemli. Çünkü bu bir konut içi cinayet olduğu için önce konut içerisindekilere bakacağız ve bu zamana kadar toplanmayan deliller de ne yazık ki bunun aile içi bir cinayet olup olmadığına dair deliller. İşte bu HTS kayıtları, bas kayıtları vesaire ki ciddi ve bugün olsa yargılaması yapılması gereken ihmaller görüyoruz. Biz bunu Gülistan dosyasında görüyoruz. Evet. Şunu söylemek istiyorum ki bu ihmalde bulunanların her türlü bağlantının araştırılmasına dair bu 16 Mart'ta bakanlığa gittiğimde dilekçemde bu da vardı. Her türlü irtibatları araştırılsın bu kişilerin gerçekten gerekirse dosyadan el çektirilsin, gerekirse yerine başka bir özel ekip atansın. Hiç önemli değil. Neyse. Şimdi Reyhan ne diyor? Tanık Reyhan. Yani çok ihtimali değerlendireceğiz anlattığını. Birinci olarak hani kendisi diyor ya ben babayı orada gördüm ve baba çıkmadı diyor. Tabii ki kendisini şöyle anlatmıyor yani. Ben sürekli pencereden dışarı baktım demiyor. Yani baba sonrasında onun anlattığı öyküde yine dışarı çıkmış olabilir. Ama benim gerçekten dikkatimi çeken şuydu. Reyhan Hanım ısrarla diyor ki yani babayı hiçbir şekilde Reyhan Hanım dışarıdan gelirken görmemiş. Hiç önemli değil. Onu da geçtim. Bu senaryoda Melin bağlandı. Melin de Gülnur Hanım'ın ya acaba işte büyük oğlu varmış işte Amerika'ya gitmiş o olabilir mi falan filan. Daha sonra o olay döneminde Amerika'daydı dedi. Çok üzerine durulmadı. Karşı komşusu dip dibeler ama hiçbir samimiyetleri yok hiçbir şekilde. Hatta daha önce galiba Faysal ve Kemaller karşı dairede oturuyorlarmış Çağlaların. Daha sonra Melin Hanımlar gelmiş. Melin daha uzun süredir aslında ben orada oturuyorum. Yeni taşınmamıştım gibi bir şey söyledi. Yanlış hatırlamıyorsam en az bir senedir oradaydım olay tarihinde dedi. Onun anlattığı şey çok garip. Ve daha sonra ifadesini böyle döndürmeye çalıştı ama benim için o ilk anlattığı şey çok önemli. Dedi ki ben Nilgün'ün çığlıklarını, feryatlarını duydum. Duyduğum gibi kapıyı açtım. Nilgün aşağıya koşturdu. Biliyorsunuz bu arada Nilgün Çağla'yı o halde bulan kişi. Evet. Çağla'nın annesinin yönlendirmesiyle eve giriyor, kapıyı açıyor ve Çağla'yı evde boğazı kesilmiş vaziyette gördüğü için feryat çığlık bütün apartmanı ayağa kaldıran kişi. Ki daha sonra Melin Hanım bu arada zaten telefon bağlantısında da söylemişti Tuğba Hanım 98'de taşındım dedi. Oğlu da kısa bir süre önce Amerika'ya gittiğini söyledi. Onunla bir bağlantı kurulamadı sonra ama Nedim Bey'i eve elleri temiz bir şekilde aldığını söyledi. Elleri temiz bir şekilde aldıysa apartman işte o ışık düğmesindeki kanlar kime ait sorusu ortaya çıkar buradan da. Tabii bunlar da çelişkiler.
Ve baba diyor ki oradaki parmak izi bana ait diyor. Yani o bir dakika, o zaman neden bütün parmak izlerini biz konuşmuyoruz? Baba oraya ben dokundum diye niye kendisi söylüyor? Yani babanın ifadeleri Allah'tan ki bir yayın kuruluşu tarafından işte belgesel niteliğinde bir programda şu an herkesin elinde var. Baba diyor ki alt kat otomat düğmesine ben dokundum. Hı hı. Şöyle bir önemli husus daha var. Ben diyor Nilgün'ün arkasında koşturdum. Daha sonra da dedim ki eyvah cinayet var, benim kapım açık. Ben hemen yukarı çıktım ve yukarı çıktığımda Nedim Bey'i kapısının önünde oturuyor gördüm. Ya benim tüylerim diken diken oldu. Yani bu çok önemli bir şey değil mi? Buna niçin şaşırılmıyor? Bunun üzerine niçin gidilmiyor? Ertesi aradığında yine aynı şeyi anlattı kadın. Kadın yine aynı şeyi anlattı. Sadece işte polislerin geldiği zamana falan şey yaptılar. Onun o aşamayla ilgili sorular sordular. O da evet öyleydi, evet öyleydi dedi. Kaynadı gitti. Ama ilk anlattığı şey çok önemli. Ben dedi döndüğümde Nedim Bey orada oturuyordu. Tamam. O zaman ben de diyorum ki polis tutanağına bak, hiçbir evrakı ben sahte demedim bu zamana kadar. Hı Eksik hı. diyorum. Altını çiziyorum. Şimdi o polis tutanağı yanlış demeye başladılar. O polis tutanağını paylaşmıştım sosyal medyamda. Polis tutanağında diyor ki polis, hatta Orhan Kemiksiz ilk yaptığı yayında kendi söylemi var. Olay yerine gelen ilk polisin tutanağını okuyorum arkadaşlar diyor. Hı İşte hı. babayı olay yerinde görmüş polis. Tutanakta o yazıyor. Hasan falan yok orada daha. Diyor ki polis, biz eve geldik. Evde babayı gördük. Babanın elleri kanlıydı ve sorduğumuzda ben kızıma ulaşamadım. Eve geldim. Kızımı evde böyle buldum. Gazete küpürleri bulduk. Gazete küpürlerinde de Çağla'nın cenazesini evde babasının bulduğuna dair haberler var. Ha, Reyhan şöyle anlatıyor. Melin diyor, sen bize bunu böyle anlatmadın. Sen de dedin ki ben de babayı eli kanlı, işte elinde bıçakla gördüm diye anlattın. Söylesene bunu diyor. Dediğim gibi tanığın doğruluğu yalanlığı beni ilgilenmez. Ama onun böyle bir söylemi var. Bizim kafamızda ciddi şüpheler var. O yayın sırasında ekrandaki fotoğraf için sorduğumda diyorum ki Gülnur Hanım, siz Nedim Bey'in yanında değilsiniz. Bakın bu eve geliş fotoğrafı muhtemelen. Çünkü gerçekten gündüz vakti bir alacakaranlık yok. Çağla Tuğaltay'ın bu cinayet mahalli fotoğraflarında pencereden pencere görüntüsü de belli. Yani güneş gerçekten hala da havada, hava aydınlık. Ve Nedim Bey'in eve geldiği görüntü bu o zaman diyorum. Çünkü sizin söyleminiz şuydu ki Nedim ellerini şeyde yıkadı, Gayrettepe'de yıkadı. O fotoğrafta da elleri temiz. O zaman girerken demek ki siz ayrı ayrı girdiniz diyorum. Daha sonra bir komşu bağlandı. Aslında o komşu Reyhan'a kızmak için bağlandı. Bak, her şeyi doğru anlatıyorum size, düzgün anlatıyorum atlamadan. Ama dedi ki ayrı ayrı geldiler dedi. Farklı arabayla geldiler dedi, yani aynı birlikte gelmediler dedi. Evet. Bu da soru işareti. Bunlar çok önemli konular. Aydınlatılması gereken konular. Tek tanık değil. Yani siz gelen tanığa, stüdyoya gelen tanığın avukatlar tarafından aşağılanmasını, ithamda bulunulmasını göze alır böyle davranırsanız diğer tanıklar gelmez. Hatta bu zamana kadar temin edemediğimiz susan varsa o tanıklar da gelmeye korkar. Yani mesela işte o köpek gezdiren tanığı aramışlar. Kadın korkmuş. Kadın bunları izliyorsa mesela hiç gelmez o kadın.